Merhabalar. Bu sunumda Türk Hematoloji Derneği'nin hazırladığı güncel klinik kılavuzlar ışığında lenfoma tanı ve tedavisinin derinliklerine ineceğiz. Birlikte bu karmaşık süreçteki kritik karar noktalarını ve kanıta dayalı yaklaşımları adım adım ele alacağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce lenfomanın ne olduğunu ve nasıl teşhis edildiğini anlayacağız. Ardından hastalığın yaygınlığını ve riskini nasıl belirlediğimize bakacağız. Tedavi algoritmalarını inceleyip bu tedavinin işe yarayıp yaramadığını nasıl ölçtüğümüzü göreceğiz. Son olarak da tedavi bittikten sonraki takip sürecini konuşacağız. Yani hastanın tüm yolculuğuna tanıklık edeceğiz. O zaman ilk bölümle başlayalım. Her şeyin temeli olan soru, lenfoma tam olarak nedir ve günümüz pratiğinde kesin tanıya giden altın standart adımlar nelerdir? Lenfomayı en temel haliyle bağışıklık sistemimizin önemli hücreleri olan lenfositlerden kaynaklanan bir kanser olarak tanımlıyoruz. Ama burada asıl dikkat etmemiz gereken kelime, slaytta da vurgulanan heterojenite. Yani lenfoma dediğimizde tek bir hastalıktan bahsetmiyoruz aslında. Yüzlerce farklı alt tipi olan, her birinin kliniği, biyolojisi ve seyri farklı olan çok geniş bir hastalık ailesinden söz ediyoruz. Tanı süreci gerçekten de bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Her şey, yani ilk halka, eksizyoner biyopsiyle başlar. O doku olmadan doğru bir tanı koymak imkansızdır. Sonrasında bu doku deneyimli bir hematopatoloğun elinde anlam kazanır. Mikroskop altında hastalığın tam adını koyar. Üçüncü adımda PET, BT gibi görüntüleme yöntemleriyle hastalığın vücuttaki yayılım haritasını çıkarırız. Bu da bize hastalığın evresini söyler ve tedavi stratejimizin temelini oluşturur. Tanıyı koyduk. Peki şimdi ne olacak? İşte bu noktada iki temel soruyu cevaplamamız gerekiyor. Birincisi, hastalık vücudun nerelerine yayılmış durumda? İkincisi, bu hastalığın seyri nasıl olacak? Agresif mi yoksa daha yavaş mı ilerleyecek? Bu soruların cevabını evreleme ve risk değerlendirmesiyle buluyoruz. Tedaviye başlamadan önce hastanın adeta genel bir fotoğrafını çekmemiz şart. Mesela LDH ve albümin gibi kan değerleri bize hastalığın gidişatı hakkında önemli ipuçları veriyor. ECOG performans skoruysa hastanın bu zorlu tedaviyi ne kadar tolere edebileceğini öngörmemizi sağlıyor. Ve tabii ki kalp fonksiyonları. Vereceğimiz bazı kemoterapi ilaçlarının kalbe olası etkileri nedeniyle bu değerlendirme hayati önem taşıyor. Karşımızda linfomanın anatomik yayılımını standart bir dille anlatmamızı sağlayan Ann Arbor evreleme sistemi var. Mantığı aslında oldukça basit. Hastalık tek bir bölgede ise evre 1, diyaframın her iki tarafına da yayıldıysa evre 3, uzak organlara sıçradıysa evre 4 olarak sınıflandırılıyor. Bu basit gibi görünen sınıflandırma tedavi kararını doğrudan etkiliyor. Erken evre bir hastalıkta daha lokal bir tedavi yeterliyken ileri evre hastalık çok daha yoğun tedaviler gerektiriyor. İşte bu şema, az önce bahsettiğimiz Ann Arbor sistemindeki o anatomik bölgeleri gözümüzde canlandırmamıza müthiş yardımcı oluyor. Adeta bir vücut haritası gibi evreleme sürecini çok daha somut hale getiriyor. Bakın, burası çok önemli bir ayrım. Evreleme bize hastalığın nerede olduğunu söyler. Risk değerlendirmesi ise hastalığın nasıl davranacağını tahmin etmemize yarar. Bu ikisini birleştirdiğimizde de karşımıza kişiye özel, yani hastanın ihtiyacına göre ayarlanmış tedavi stratejisi çıkar. İleri evre Hodgkin lenfomada ise prognozu belirlemek için uluslararası prognostik skor, yani kısaca IPS kullanılıyor. Tabloda gördüğünüz yaş, kan değerleri, hastalığın evresi gibi 7 farklı parametre var. Bu faktörlerden kaç tanesinin hastada bulunduğunu sayarak bir risk puanı elde ediyoruz. Bu puan da bize objektif bir şekilde şunu söylüyor: bu hasta yüksek risk grubunda, dolayısıyla daha yoğun bir tedaviye ihtiyacı olabilir. Evet, artık elimizde hastanın tanısı, evresi ve risk profili var. Tüm bu verileri bir araya getirip tedaviye nasıl karar veriyoruz? Şimdi, klinik kılavuzlarda yer alan detaylı tedavi algoritmaları üzerinden Hodgkin lenfoma tedavisini planlama sürecine geçiyoruz. Erken evre hastalıkta tedavi planlaması hassas bir denge kurmayı gerektirir. Bir yanda tedavinin etkinliği var, diğer yanda ise uzun dönemde ortaya çıkabilecek yan etkileri en aza indirme hedefi. İşte bu yüzden oldukça stratejik bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu akış şeması, modern onkolojideki yanıta uyarlanmış tedavi dediğimiz yaklaşımın mükemmel bir örneği. Süreç şöyle işliyor: hastaya standart olarak 2 kür ABVD kemoterapisi veriyoruz, sonra duruyoruz ve bir ara PET-BT çekiyoruz. İşte burası kritik bir yol ayrımı.
PET sonucu iyi ise, yani Devil skoru 1 ila 3 arasındaysa, tedaviye daha az toksik bir yoldan devam ediyoruz. Ancak skor 4 veya 5 gelirse, bu tedaviye bir direnç olduğunun sinyalidir ve algoritma bizi daha yoğun bir tedavi şemasına, mesela BEACOP'a yönlendiriyor. Kısacası, tedaviye hastanın verdiği yanıta göre anlık olarak şekillendiriyoruz. Hastalık daha yaygınsa, yani ileri evredeyse, tedavi algoritmaları da elbette farklılaşıyor. Farklı kemoterapi rejimleri ve karar noktaları içeriyor. İleri evrede, daha en başından hastanın risk skoruna göre bir tedavi rejimi seçiyoruz. Düşük riskli hastalarda ABVD yeterli olabilirken, yüksek riskli hastalarda daha etkili ama aynı zamanda daha toksik olan BEACOP rejimiyle başlayabiliyoruz. Ama tıpkı erken evrede olduğu gibi 2 kür sonra yine bir PET-BT ile durumu kontrol ediyoruz. Mesela BEACOP ile başlanan bir hastada harika bir yanıt alırsak, tedavinin geri kalanını daha hafif bir şemayla tamamlayabiliriz. Buna da deeskalasyon stratejisi diyoruz. Yani gereksiz toksisiteyi önlemek için tedavinin yoğunluğunu azaltıyor. Sürekli PET sonucuna göre karar veriyoruz dedik. İyi ama bir doktor PET taramasında gördüğü şeyin iyi mi yoksa kötü mü olduğuna nasıl objektif bir şekilde karar veriyor? İşte burada devreye standartlaştırılmış bir skorlama sistemi giriyor. Şöyle düşünün, PET-BT taraması, kanser hücrelerinin ne kadar aktif olduğunu, yani ne kadar şeker tükettiğini gösterir. Devil skoruysa bu aktivite seviyesini vücudumuzdaki iki standart referans noktasıyla karaciğer ve medyasten dediğimiz göğüs boşluğundaki ana damarların olduğu bölgeyle karşılaştırarak birden 5'e kadar puanlayan bir sistemdir. Bu dünyanın neresinde olursa olsun tüm doktorların aynı filme baktığında aynı dili konuşmasını sağlayan evrensel bir ölçektir. Bu tablodaki skorların klinik anlamı çok net. Skor 1, 2 ve 3 iyi haber demektir. Tedavi işe yarıyor, yola devam edebiliriz. Asıl kritik eşikse skor 4. Eğer tümör aktivitesi karaciğerden daha fazlaysa bu tedaviye yetersiz yanıt alındığını gösterir ve genellikle tedavi değişikliğini gündeme getirir. Skor 5 ise maalesef hastalığın tedaviye rağmen ilerlediği anlamına gelebilir. Tedaviyi başarıyla tamamladık. Her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Yolculuk aslında yeni bir faza geçiyor. Uzun dönemli takip süreci. Bu süreç en az tedavi kadar önemli. Bu takip takviminin bilimsel bir mantığı var. Hastalığın nüksetme, yani tekrarlama riskinin en yüksek olduğu dönem ilk 2 yıldır. Bu yüzden bu dönemde hastayı çok daha yakından her 3 ayda bir izliyoruz. Yıllar geçtikçe ve risk azaldıkça takip aralıklarını da yavaş yavaş açarak 5. yıldan sonra yıllık kontrollere geçiyoruz. Bu hem hastanın güvenliğini sağlayan hem de kaynakları verimli kullanan akılcı bir yaklaşım. İşte bu, modern onkolojik takibin felsefesindeki en önemli değişimlerden biri. Artık amacımız sadece hastalık geri geldi mi diye sürekli tarama yapmak değil, asıl odak noktamız tedavinin kendisinin yıllar sonra yol açabileceği potansiyel sorunları yönetmek. Çünkü kullanılan kemoterapi ve radyoterapi, kalp hastalıkları, tiroid sorunları, hatta ikincil kanserler gibi ciddi durumlara neden olabilir. Dolayısıyla takip artık bu risklere yönelik proaktif bir tarama ve yönetim sürecidir. Türk Hematoloji Derneği'nin bu sözü, tüm bu detaylı kılavuzların arkasındaki asıl amacı çok güzel özetliyor. Ülkenin her yerindeki hastalar için en iyi ve en güncel tedavi standardını sağlamak ve aynı zamanda bu birikimi gelecek nesil hekimlere aktarmak. Ve bu da bizi geleceğe dönük bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Bugün incelediğimiz tüm bu algoritmalar aslında yaşayan, sürekli güncellenen belgeler. İmmünoterapiler, hedefe yönelik akıllı ilaçlar ve hücresel tedaviler gibi yeni yaklaşımlar geliştikçe bu şemalarda kaçınılmaz olarak evrilecek. Unutmayalım ki bugünün kanıta dayalı standartları yarının çok daha kişiselleştirilmiş ve etkili tedavi stratejilerinin temelini oluşturuyor. Lenfoma tedavisinin geleceği de işte bu dinamik evrimde saklı.